eğleniyoruz ediyoruz falan ama yani yapay zeka gerçekten öyle bir hale geldi ki ben artık yani şaşkınlığımı koruyamıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Gemini 3 çıktı. Ben ciddi yapabildiği şeyleri duyduğumda çok şaşırdım. Dedim ki acilen buna bakmam, kendi içeriğimi üretmem lazım. Hani kaymağını yemem lazım, doğrusunu söylemek gerekirse. Dostlar, yapabildiği şeyler çok enteresan. Şimdi birazdan paylaşacağım onu sizlerle. Fakat videoya geçmeden önce sizinle şöyle bir şey konuşmak istiyorum. Diyelim ki siz YouTube'a içerik üreten bir insansınız. Belli bir kitleniz var falan. Hani siz yapay zeka ile entegre çalıştığınızda mesela ne üretebilirsiniz? Bunu hiç düşündünüz mü? Ben birkaç tane hazırlık yaptım sizin için. Şimdi onları bir deneyelim beraber. Evet dostlar, mesela diyelim ki biz bir kapak resmi üretmek istiyoruz YouTube. Hani siz tabii başka şeyler de yapabilirsiniz ama benim aklıma ilk kapak resmi üretmek geldi açıkçası. Diyelim ki siz bir kapak resmi üreteceksiniz YouTube için. Hani insanlar, kapağınızı üretmek istiyorsunuz. Photoshop bilmiyorsunuz. Olabilir, ben de bilmiyorum. Çünkü Photoshop benim de bildiğim bir alan değil. Mesela bakın, şimdi buradan kapağı tutuyoruz ve içeri atıyoruz. Bakalım şimdi neler söyleyelim. Bu arkadaşlar arkası PNG şeklinde olan, şöyle bu tarafa çekeyim, böyle bir resim. Arkadaşlar bu resim hakkında nasıl bir şey hazırlayabiliriz? Mesela bu arada bende Gemini Pro var arkadaşlar. Onunla alakalı birkaç tane de tüyo anlatacağım size videonun sonunda, nasıl alabileceğinize dair. Şimdi dostlar, diyelim ki arka plana bilgisayarlar tema olsun. Ne bileyim, öyle sallıyorum işte aklıma gelenleri. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? Yazı olarak da tamam olur mu mesela? Tıkladım. Bakalım süre olarak nasıl bir sürede bunu çıkartacak? Çıkarttığı şey tam olarak neye benzeyecek? Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir süredir zaten ben yapay zekaya yaptırıyorum kapak resimlerimi. Fakat gördüğünüz hızda çok güzel kapak resimleri üretmeye başladı. Şunu bir tam ekran yapayım. Şuna bir tıklayayım mı kanka? Abi şuna baksana. Mesela bu adam arka planı bu kadar hızlı bir şekilde doldurdu. Suda Emir Keleş yazdı. Bu biraz Kali Linux'un logosuna benziyor gerçi ya. Buna Kali Linux der yedirirsin. Linux penguen biraz şaftı kaymış bir penguen olur o kadar. Arka planı doldurdu. Bu kadar hızlı bir şekilde yazdı. Bak, biliyorsunuz yapay zekayı yönetirken ki en önemli şey yapay zekaya yazdığınız prompt abi. Ben bu kadarını yazdım. Adam bana bu kadar hızlı bir şekilde üretti. Mesela ne yazdırabiliriz abi? Hiçbir yazı yazdırmayalım. Mesela sıfırdan bir şey çizdirelim. Bana bir gökyüzü çiz. Güneş batmakta olsun. Uçan kuşlar olsun. Bir de yeşil yeşil dağlar olsun. Sonra da mavi sular olsun. Yani bir şeyin, sayısalcının yazabileceği max güzellikteki yazı bu kadar herhalde. Suyun içinde balıklar olsun. Dedim, enter'a bastım. Evet abi, böyle bir şey çizdi bana. Bir gökyüzü olsun. Güneş batıyor olsun. Yemyeşil dağlar olsun. Bir de mavi sular olsun. Mavi suların içinde de balıklar olsun dedim. Bana bunu çizdi. Abi yani güzel çiziyor bence. Dur bakayım, başka bir tane daha deneyelim. Bu sefer de, ama bu sefer bana Vahşi Batı'dan bir sahne çiz. İyi kötü andıran niye bir güneş batışı, ama bu sefer kovboy tem. Dedik, salladık. Bakalım bu sefer nasıl bir resim çizecek bize yapay zekacı. Yani güzel bir prompt alıp aslında nasıl bir resim, yani nasıl bir kalitede resim çıkartabileceğinizi tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Oy! İyi, kötü ve çirkin. Oha lan, iyinin aynısını çizdi. Arkadaşlar bu arada inanılmaz şeyler üret. Kanka bunun çizmesi bu arada 10 saniyesini falan aldı. Daha uzun değil bak. 10 saniye. Şimdi gelin ben size çizilen resimler okey abi, tamam. Bir resim attığımda onu arkasına görsel ekleyebiliyor, yazı yazabiliyor ya da sıfırdan bir resim üretebiliyor. Bak şimdi, diyelim ki ben kanalım için bir intro yapmak istiyorum. Bak şimdi, demişim ki bana sudo Emir Keleş için intro hazırlar mısın? YouTube kanalım var. Sistem ve teknoloji içeriklerini üretiyor. Bu kadar sadece. Bana üretip bana sunmanı bekliyorum yazmışım. Gayet doğal bir şekilde. İzle. Merhaba. Sudo Emir Keleş kanalına hoş geldiniz. Burada Linux ve sistem teknolojilerini keşfedeceğiz. Aramıza katılın. Merhaba. Sudo Emir Keleş kanalı nasıl üretebilirsin ya? O kadar güzel yapmış ki, hani bunu üretmesi 1 dakikasını falan aldı bak. 1 dakika. Demişim ki videonun içinde insan olmasın demişim, böyle bir video. Eğer beğenirsen bunu introya koyacağım dostlar. Şöyle bir gene kendimi yok edeyim de. Baksana şuna. Demişim ki bir tane daha üret. Bak şimdi. Your video is ready.
Ses geliyordur diye tahmin ediyorum. Ses koyuyor bir de arkaya abi. Hani gerçekten yapay zekanın bu konuda ellerine sağlık, sonra video üretme sınırımızı doldurmuşuz. Şimdi dostlar gelelim başka can alıcı bir şeye. Bana burada web tabanlı oynayabileceğim bir oyun yapar mısın? Minecraft tarzı olsun. Bu kadar. Başka hiçbir şey söylemedi. Bana bir HTML text dosyası attı ve dedi ki bir HTML text dosyası aç ve bunu içine yapıştır. Bak, sadece bu kadar. Ben sıfırdan şurada gördüğünüz HTML file dosyasını açtım ve bunu Open with Firefox ile açıyorum. Çocuğa dedim ki bana Minecraft'tan bir oyun yapar mısın? Bu kadar. Başka hiçbir şey söyle. Oynamak için ekrana tıkla. Tıkladım abi. Merhabalar. Hop. Abi bunu nasıl yapabilir ya? Bunu nasıl yapıyor kanka? Baksana adam Minecraft oyunu yapmış. Tabii sizin ekranınızda nasıl duruyor bilmiyorum. Bayağı 60 FPS oynuyorum ben şu an. Bak. Üzerine çıkabiliyor muyum? Oha, zıplayabiliyorum lan. Ama eşek gibi zıplıyorum ve üstüne çıkamıyorum sanırım. Ana, çıkabiliyor mu lan? Ha yok, çıkamıyorum. Değil mi? Ha yok, çıkamıyorum. Arkadaşlar bu bir Minecraft oyunu. Sağ tıkla da silebiliyorum bu arada. Minecraft klonu daha doğrusu. Şimdi şöyle bir gerçek var burada. Şimdi diyeceksin oyun çok mu iyi? Hayır, tabii ki de oyun çok iyi değil. Oyun peki çok mu böyle hikayeli? Hayır abi, hiçbir şey değil. Bu adam bu oyunu 30 saniyede üretti kanka bak. 30 saniyede. Gel şimdi seninle beraber bir oyun daha üretelim. Bak, yeni sohbete tıkladım. Oyun üretmek istiyorum. Flappy Bird oyunu yapar mısın? Evet dostlar, Flappy Bird'e geldik. Aha bir. Aha yazıyor lan harbiden. Oy. Yalnız ben bunu oynarım. Allah belanı. 4. Space'de oynanabiliyor mu? Space'de oynanıyor mu? Oynanıyor. Space'de oynanıyor. Kanka şu oyuna sinirim zaten bozuldu da şunu bir yapay zekanın yaklaşık 15 saniyede yazmasına daha çok sinirim bozuldu. Şimdi ne olacak mesela? Bu daha düzgün hale getirilebilir. Dostlar toplamda 251 satır kodla bence inanılmaz güzel bir olayı var. Yani yaklaşık 15 saniyede bir oyun üretebiliyorsun. Şimdi bunun biraz ötesine geçelim. Benim bir YouTube kanalım var. Linux sistem ve teknoloji içerikleri üretiyorum. Kanalımın adı Suda Emir Keleş. Kanalımı araştırıp eksiklerini söyler misin dedim. Bana burada uzun uzadıya yazılar yazdı. Doğru söylediği şeyler var, haklı olduğu şeyler var, haksız olduğu şeyler var. Haksız olduğu birinci şey, kanalıma 1090 abone demesi. Benim kanalım arkadaşlar 1130 aboneyi çoktan devirdi. Hepsi sizin sayenizde. Sizleri çok seviyorum. Son attığımız videoyu izlemediyseniz de izleyin mutlaka. Çünkü telefona Kali Linux kuruyoruz ve bunu nasıl çalıştırabileceğimiz hakkında yazılar yazıyoruz. Yani doğru söylediği şeyler var, yanlış söylediği şeyler var. Aslında şu şekilde, benim videolarımda İngilizce dublaj var arkadaşlar. O yüzden videoya Amerika'dan ya da yabancı bir ülkeden giriş yapan birisi için başlığım İngilizce, açıklama kısmım İngilizce ama videom Türkçe dedi. Hani bu biraz sıkıntı olabilir dedi ama videomun dublajı var artık. Yani aslında yabancı biri girerse izleyebilir. Clickbait vesaire olaylarından bahsetmiş. Aslında güzel önerilerde de bulundu. Yani burada şunu da diyebiliriz. Sosyal medya ile alakalı bir içeriğiniz varsa ya da bir hesabınız varsa, Instagram, TikTok, YouTube'la alakalı bir hesabınız varsa, o hesabınızın bence linkini attığınız takdirde veyahut ismini söylediğiniz takdirde istediğiniz yöne dair iyileştirmeler yapabiliyor. Burada altını çizmek istediğim nokta sosyal medya danışmanlığı verebiliyor olması aslında. Yani buradan anlayacağımız şey, yapay zeka her geçen gün kendi üzerine koya artmaya, yani koya gelişmeye devam ediyor. Vallahi işin sonu nereye varacak ben de bilmiyorum. Şu anda sosyal medya koçluğu yapabiliyor. Yani çeşitli daha bir ton şey yapabilirsiniz aslında. Burada biraz da sizin hayal gücünüzle alakalı. Bir de şunları sakın unutmayın. Ben güzel prompt vermedim. Ben sadece basit kısa yazılar verdim ve onlar da bile bu kadar güzel çalıştıysa inanıyorum ki güzel promptlar verildiği zaman çok güzel işler ortaya çıkartabilecektir. O zaman dostlarım, Gemini'nin yapımcılarının hepsine teşekkür edelim ve videomuzu sonlandıralım. Bugün size arkadaşlar Gemini 3.0 çıktıktan sonra halihazırda kullanıyorsanız eğer ne gibi gelişmelerin olduğunu, üstüne bir de hani kullanmıyorsanız neden kullanmanız gerektiğini aslında anlatmaya çalıştım. Çünkü ben takipçilerimin bu konuda daha bilinçli olmasını
istediğim için bu içeriği çektim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yapay zeka her geçen gün kendine bir şeyler katarak koymaya devam ediyor. Neyse arkadaşlar, nihayetinde güzel bir gelişme yaşanıyor bütün herkes için. Siz de kullanmıyorsanız yapay zekayı mutlaka hayatınıza dahil etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. O zaman videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olup zilleri açmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atıp bana yorumda küfürler savurabilirsiniz. Benim için yıkıcı yorum yok, yapıcı yorum var. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler arkadaşlar. İnşallah sonumuz Skynet gibi olmaz ha Şeyh Musa abi.